bluzuyla geldim. Ve bugün bu üzerimdeki bluzun dikimini göstereceğim. Burasında böyle boncuktan bir cebi var. Ve kendisi de dümdüz, klasik bir bluz. Ben bu bluzu şifon kumaştan yaptım. 1,5 metre kumaş kullandım ve kumaşın metresi 5 liraydı. 7,5 TL'ye denk geldi. Ayrıca buraya da boncuk işledim. Boncuğun 100 gramı 2 liraydı ve ben 50 gram kullandım. Yani 8,5 TL'ye bir bluz elde ettim. Gerçekten şık ve böyle her yere giderken giyilebilecek bir şey oldu. Tabii ben bunu şifondan yaptım ama gösterdiğim teknikle penyeden normal bir tişört de yapabilirsiniz. Veya işte daha farklı ağır kumaşlardan daha şık bir şey de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Ben tekniğini gösteriyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir buçuk metre şifon kumaş kullanacağım. Kumaşımı 4'e katlıyorum ve kalıbını beğendiğim bir bluzumu dikiş yerlerinden iğneliyorum. Burada önemli olan eğer esnek olmayan bir kumaşınız varsa esnek olmayan veya giyerken esnetmeden giyebileceğiniz genişlikte bir bluzu kalıp olarak kullanmanız. Ben şifon kumaş kullanacaktım ve şifon bir bluz tercih ettim. Bluzumu 2'ye katlıyorum ve kumaşımın kat yerine bu şekilde yerleştiriyorum. Kenarlarından birer santim dikiş payı bırakarak sabunla çiziyorum. Şifon kumaşla çalışmak diğer kumaşlara göre biraz daha dikkat istiyor. Yani bir tık daha zor diyebiliriz. Bu yüzden keserken birbirinin üzerinden kayması muhtemel olduğu için kenarlarından bolca iğneliyorum. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Böylece iki arka beden elde etmiş oldum. Bir tanesini kenara alıyorum ve diğerini tekrar ikiye katlıyorum. Bu sefer bluzumun ön tarafını katlıyorum. Arka yakayı bu şekilde içeri doğru sokuşturup kumaşıma yerleştiriyorum. Ve yaka oyuntusunu derinleştiriyorum. Ben burada bluzumun yakasını beğendiğim için aynı şekilde kesiyorum. Siz istediğiniz gibi kendi bluzunuzun yakasını beğenmiyorsanız bile değiştirebilirsiniz. Daha sonra ön parçanın kol oyuntusunu da bu şekilde biraz derinleştiriyorum. Şimdi kolları yapacağım. Bunun için yine 2 kat kumaşımı bir kez daha içeri katlayıp 4 kat kumaş elde ediyorum. Ve bluzumun kolunu kumaşıma kat yerlerinden yerleştiriyorum. Burada dikişlerin net görünmesi için kolunu yine bol bol iğneledim. Ve kol parçasının etrafından birer santim dikiş payı bırakarak çiziyorum. Yine kaymaması için bol bol iğneleyip kesiyorum. Daha sonra kol parçalarımı bu şekilde açıp kenarından biraz kesiyorum. Ve kestiğim tarafı işaretliyorum. Bu işaretlediğim kısımlar ön taraf olacak. Ön bedenimi ve arka bedenimi yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve önce sadece omuzlarından birleştiriyorum. Düz dikişle dikip sürfüle çektikten sonra bu şekilde açıyorum. Ve aradaki oyuntuya kolumu yerleştireceğim. Ön taraf için bıraktığım işareti unutmadan buraya kolumu önce ortadan hizalayarak kenarlara doğru iğneliyorum. Ve kolumu düz dikişle diktikten sonra böyle görünüyor.
Şimdi göğüs pensi yapacağım. Bunun için bluzumu yanlarından birleştirmeden önce üzerime geçiriyorum. Göğüs ucunu ve göğsün alt bitişini iğneyle işaretliyorum. İğnelediğim yerleri sabunla işaretliyorum. Göğsün alt kısmı için işaretlediğimiz yeri 1 santim kadar içeri doğru iğneliyorum ve göğüs ucuna doğru daralta giderek üçgenimi oluşturuyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. İplerin ucunu uzunca bırakıyorum. Çünkü buradaki dikiş kaba durmasın diye geri dikişle sağlamlaştırmak yerine dikişin iplerini bağlıyorum. Daha sonra bu şekilde bluzumu katlıyorum ve önce kol altlarından başlayıp yan tarafını bu şekilde iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum ve pens attığımız için fazla kalan ön tarafın yanlarını kesip sürüfle çekiyorum. Daha sonra yaka pervazları için bir kumaşı bu şekilde 4'e katlıyorum. Ve bluzumun yakasını kat yerine dikkat ederek yerleştiriyorum. Oyuntuyu aynı şekilde vererek kesiyorum. Ön pervaz için de aynı şekilde bluzumu yerleştirip kesiyorum. Pervazlarımı kestikten sonra bluzumla yüzleri birbirine bakacak şekilde yakamın üzerine koyup kenarlarından iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürüfle çekiyorum. Yakayı içeri kıvırdığımızda esneyebilmesi için minik çıtlar atıyorum. Ve pervazlarımı içeri doğru kıvırıyorum. İçteki dikişi kenara iterek etrafını tekrar iğneliyorum. Burada ister dikin, isterseniz sadece ütüleyin. Ben ilk önce ütülemiştim ama sonradan dikmek istedim ve diktim. Ve yakam böyle görünüyor. Kol uçlarımı ve bluzumun alt kısmını kıvırma ayağıyla içeri doğru kıvırıp dikiyorum. Bu ayak sayesinde incecik ve çok muntazam bir şekilde dikiş yapıyorum ve böyle görünüyor. Daha sonra hareket katmak için cep yapmaya karar verdim. Bunun için bir parça kumaşın arkasına tela ütülüyorum. Ve istediğim boyda cebimi kesiyorum. Bu şekilde ikiye katlayıp köşesinden bir üçgen kesiyorum ve tamamen cep şeklini alıyor. Daha sonra kenarlarını birer santim, ağız kısmını 2 santim ve içeri doğru 2 kez kıvırarak iğneliyorum. Ve cebimi iyice ütüleyip ağız kısmını dikiyorum. Ve tabii ki kuru kuru bir cep olmayacaktı. Cebimi süslemek için böyle 100 gramı 2 TL'den boncuk aldım. Ve boncuklarımı bu şekilde sıra sıra işliyorum. Aldığım boncuğun yarısını kullandım, yani 50 gram boncuk bana yetti. Boncuk cebi çok ağırlaştıracağı için arkasına tela ütüledim, yani dik durabilmesi için, tutabilmesi için. Eğer siz boncuk veya bu tarz ağır bir şey işlemezseniz tela ütülemenize gerek yok. İlk başladığımda boncukları tek tek işliyordum ama tabii ki sabrım dayanamadı ve daha pratik bir yol bulmaya çalıştım. Boncukları bu şekilde bolca ipe diziyorum ve daha sonra aralarındaki ipleri dikiyorum. Böyle çok daha pratik oluyor, hem de daha düzgün duruyor bence.
Ve cebimin işlemelerini bu şekilde tamamlıyorum. Ben aslında pul payet tarzı bir şey kullanacaktım ama istediğim rengi bulamadığım için boncuk işledim. Bitirdikten sonra böyle görünüyor. Daha sonra bluzumda istediğim yeri işaretleyip cebimi buraya yerleştiriyorum. Ve kenarlarından elimde dikiyorum. Cebimin üstü tamamen boncuk olduğu için makineyle dikmem imkansızdı. Ve zaten elimde diktiğimde de dikiş görünmüyor. Sadece dikerken sağlam olmasına özen gösterip boşluk bırakmamanız yeterli. Ve bluzumun bitmiş hali bu şekilde. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın.